Kuşadası'nın en kıymetli mülklerinin yer aldığı Villa TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Niyazi Oylan. Bugün sizlere çok kıymetli bir mülkün turunda eşlik edeceğim. Şimdi fragmanımızı izleyelim ve bu özel villayı birlikte tanıyalım. Fragmanımızı izledik. Gerçekten görüntüler çok güzeldi. Rukiye Hanım'ın da ellerine sağlık. Çok güzel montajlarla sizlere hep güzel böyle videolar çekip paylaşmaya çalışıyoruz. Burası Kuşadası Yavansu Mahallesi ve buradan plaja da 1440 metre mesafemiz bulunuyor. Burada sitemizin en ön cephesindeki en özel villayı bugün birlikte turlayacağız. Burası toplamda 850 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş, 3 katlı ve 360 metrekare kullanım alanı bulunan villamızı birlikte tanıyacağız. Aracınızla geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi kapımız var, otomatik kumandaya basarak içeriye aracınızı park edebilirsiniz. Yay olarak gelirseniz de görmüş olduğunuz gibi buradan yaya girişinden içeriye girebiliyorsunuz. Hemen sol tarafında görmüş olduğunuz gibi doğalgazımız var. Hem yaz aylarında hem kış aylarında burada yaşayabiliyorsunuz. Bölgemizde fiber internet var. Bütün altyapılarımız tamam ve şu anda ben en alttayım. Buradan bile denizi net bir şekilde gördüğümde ifade etmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin, detayları kaçırmayın çünkü gerçekten de çok güzel bir evin tanıtımını bugün yapacağız. İçeriye girdiğimde yerlerde bazal antrasit taş kullanıldığını görebiliyorum ve ben aracımı her zaman olduğu gibi karşıya bıraktım. Buraya çok rahatlıkla 2 araç daha park edebilirsiniz. Evimizin 4 tarafı tamamıyla duvarlarla çevrili vaziyette ve manzaramız olduğu için manzara kapanmaması için de görmüş olduğunuz gibi burada camlarımız var. Doğalgaz borularını görebiliyorsunuz. Buradan geçiyor. Evimizin içerisine doğru devam ediyor. Ve burada hem yaz ayları hem kış ayları yaşayabiliyorsunuz. Bölge çok güzel. Alışveriş merkezine yürüme mesafesindeyiz. Dolmuşlara yürüme mesafesindeyiz. Yani çok güzel bir lokasyondayız. Kuşadası AVM'nin hemen üst tarafında çok harika bir projede ve en ön cepheli evimizin satış etkisini aldık. Bu evimizi de satışa koyduk. Siz değerli müşterilerimiz de artık bu güzel evi görmeye bekliyoruz. Öncesinde tabii ki bir randevu yapıyorsunuz ve gelip bu güzel evi birlikte görebiliyoruz. Aracınızı park ettiniz. Burayı isterseniz teras olarak kullanın veya çok fazla arabanız varsa benim gibi aracınızı buraya kadar çekebilirsiniz. Burada oldukça geniş bir alan var çünkü evimiz 3 katlı olduğu için ekstradan en alt katta kullanım alanımız var. Onları da sizlere göstereceğim zaten. Eğer isterseniz aracı ön tarafa bırakıp buraya masa sandalye de atabilirsiniz. Hemen karşıda görmüş olduğunuz gibi bina kimlik sertifikamız şu şekilde alınmış durumda. Buranın iskanları alındı. Tapumuz hazır. Tapumuzu hemen devredebiliyoruz. Bu eve sahip olmak için randevu yapıp bizimle bu güzel evi görebilirsiniz. Şimdi üst katımıza çıkalım. Bahçelerimizi görelim. Ondan sonra evimizin içerisini detaylı olarak birlikte tanıyalım. Villamız 2 kottan oluşuyor. Hem alt kotumuz var yani aracınızı park ettiğiniz yer var. Bir de burada üst katta bir kotumuz daha var. Burası evin zemin katı oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi doğalgaz boruları buraya kadar çekilmiş durumda. Yani siz bu evi aldığınız zaman hiçbir şekilde kırma dökme işlemi yapmadan bu evde yaşayabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafımda oldukça büyük güzel bir peyzaj alanımız var. Buradan da hem şehir manzarasını görebiliyoruz hem doğa manzarası görebiliyoruz. Yine kısmi olarak denizi de görebiliyorsunuz. Tabii diğer cephemizden daha çok güzel bir deniz manzaramız var. Üst katlarımızdan zaten çok güzel görüyor. Onları da göreceğiz zaten. Bahçemizin içerisinde zeytin ağacımız var. Bunlar bence önemli. Çünkü tabii ki inşaatlar yapılıyor. İnşaatlar yapılınca ağaçlar sökülebiliyor. Ancak burada kurtarılabilen ağaçlar burada içerisinde de bırakılmış. Bu da gerçekten de önemli olduğunu düşünüyorum. Müteahhit firmanın da ellerine sağlık. Evde çok güzel, lokasyon çok güzel. Birazdan zaten detaylı olarak hepsini izleyeceğiz. Karşımızda bir zeytin ağacımız ve gül de burada, güllerimiz de renk renk burada yapılmış. Yani oldukça dolu bir peyzajımız var. Şurada bir limon ağacımız var. Bahçenizden limonlarınızı da toplayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa burası onun için böyle oyun alanında olabilir. Ya da bir evcil hayvan besliyorsanız burası onlar için ideal olabilir. Villamızın şu anda arka cephesine doğru geldik.
Ve şurada zemin katta görüyorsunuz taş kaplamalarımız var. Yerlerde mermer kaplama tercih edilmiş. Kapıya birlikte birazdan bakacağız zaten girişte. Doğalgazımız görmüş olduğunuz gibi bu bölgede olduğu için altyapıları da çekilmiş. Müteahhit firmamız kombilerini de takacak. Sizlere bu şekilde teslim edecek. Yani doğalgaz kombisi de hazır. Siz sadece abonelik yaptıracaksınız. Burada yine taş kaplamalarımız devam ediyor. Evin içerisini görebildiğimiz burada bir camımız var ve devam edelim dış cepheden. Şurada bir duş alma yerimiz var. Bakın burada havuza girmeden ya da havuzdan çıktıktan sonra duşunuzu alabileceğiniz bir yer planlanmış. Dört tarafımız tamamıyla kapalı, tamamıyla mahrem bir alan var burada. Yani siz burada havuza girerken ailenizle, sevdiklerinizle otururken kimse sizi de burada görmeyecek. Ve şurada bir detay var, onu söylemeyi unuttum. Burada multi klima sistemimiz var. Altyapıları buraya kadar çekilmiş vaziyette. Siz buraya bir tane motor taktırarak bütün evi hem ısıtabiliyorsunuz hem de aynı zamanda soğutabiliyorsunuz. 50 metrekare büyüklüğünde bir özel havuzumuz var ve havuzumuzun baş kısmında bir şelale düşünülmüş. Ayrıca havuzumuz da dışarıya doğru taşmalı, yani savaklı tercih edilmiş. İçerisinde de 60'a 120 seramiklerle oldukça güzel duruyor. Akşam görüntülerini çektik. Çok güzel akşam görüntülerimiz var. Bunları da ekranda sizlerle paylaşmış olalım. Villamızda hem motor dairesi var hem yedek su tankımız var ve su kesilmelerine karşı yedek su tankımız da var. Yani sular kesilse bile siz bundan etkilenmiyorsunuz. Böyle de güzel bir avantajımız var. Yani bu villada her şey düşünülmüş diyebilirim size. Şezlongları buraya koyabilirsiniz. 2 tane şezlongumuz şu an burada yer almış. Biraz önce söylediğim gibi motor dairesi ve denge deposu ve su deposu da burada yerin altında gizlenmiş vaziyette. Bahçemizde otomatik sulama sistemimiz var. Yani siz uzaktayken bahçe otomatikman sulanacak. Hiç aklınız burada kalmayacak. Sulama sisteminin merkezi de şurada yer almış. Karşımda yine güllerimiz devam ediyor. Renk renk buraya güller dikilmiş. Oldukça güzel bir peyzajımız var. Gözümüzü de dolduruyor. Burada muz ağaçlarına önem verilmiş. Tabii ki bunları da muzlar çıkınca dalından taze taze muzlarınızı da yiyebilirsiniz. Evet, şöyle genel itibariyle evimize şöyle dışarıdan doğru baktığımızda evimiz gerçekten gözümüze hitap ediyor. Daha böyle açık ve soft renkler tercih edildiği için evde gerçekten ferah görünüyor. Ön tarafımızda bir kış bahçemiz var ve burada havuzun baş kısmından şu yeşilliklerin arasından evi gerçekten izlemek muhteşem görünüyor. Buraya gelip bu evi canlı olarak görmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Burada yine büyük bir bahçe ve peyzajımız var. Bir bitki peyzaj alanı oluşturulmuş. Hemen karşımda limon servileri bulunuyor ve palmiye ağacımız var. Büyük, yüksek bir palmiye ağacı dikilmiş. Bunlar da biliyorsunuz pahalı ürünler zaten. Hele ki böyle boyu şu anda bunun sanıyorum 7-8 metre var, 7 metre falan var. Yani bunlar da ciddi maliyetlerde. Devam edecek olursak bahçemizden, bahçe 850 metrekare olduğu için gerçekten de çok güzel kullanım alanımız var. Bu bölge için böyle bahçe bulmak çok zor. Çünkü bölge çok kıymetli, arsa payları çok kıymetli ve buralarda böyle büyük metrajlı ev bulmak zor diyebilirim size. Çünkü Kuşadası'nın en güzel lokasyonu alışveriş merkezleri bölgesindeyiz. Bu bölge gerçekten de çok kıymetli. Bundan ötürü de bu evi kaçırmamanızı öneririm. Sitemizde böyle birkaç tane de alternatifimiz var. Buraya gelirseniz sizlere bu alternatifleri de gösterebilirim. Bu tabii ki sitemizin en özel villası. En ön cephe olduğumuz için burada bizim emsalimiz yok. Ayrıca bir de 3 katlı bir villa burası. Yani en alt katında da kullanım alanımız bulunuyor. Ön tarafımıza geldiğimiz zaman yine burada bitkilerimiz devam ediyor. Yine karşımda cam tercih edilmiş ve şurada bakın kış bahçesinde zaten göreceksiniz. Buradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Hem Milli Parkı görebiliyorum, hem buradan deniz manzarasını görebiliyorum, hem de şehir manzarasıyla birlikte doğa manzaramız da buradan harika görünüyor. Biraz önce söylediğim gibi buraya gelip görmeniz gerekiyor. Kış bahçesine de evimizin içerisinden bakalım. Şimdi villamızın girişinden başlayalım tanımaya. Villamızın tam giriş kısmında hemen birkaç detay daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafım kapalı, yani yağmur yağdığı zaman burada çelik kapınız etkilenmiyor. Aynı zamanda güneşten de etkilenmeyecektir. Ve villamızın dış cephesinde 25 santimlik beams duvar kullanıldı.
Onun akabinde 5 santimlik bir malzeme var, perkas malzemesi ve bu da yanmaz bir malzeme olduğu için de ailenizle, sevdiklerinizle burada kendinizi çok güvende hissedeceksiniz. Villamızın giriş kısmına doğru geldiğimde burada bir çelik kapımız var ve çelik kapımızda standartlardan yüksek tercih edilmiş. Benim boyum görüyorsunuz 1.80 boyum var. Ve yaklaşık burası herhalde 1.82, 2.30, 2.40 gibi bir yüksekliği olduğunu düşünüyorum. Antrasit renklerde, ayrıca Sur marka, yani Sur markada ciddi anlamda pahalı bir çelik kapı ve sağlam zaten. Mesela evlerinizdeki çelik kapılara bakın, ayağınızı şöyle aşağıdan koyun. Yukarıdan şöyle çelik kapıyı çektiğinizde çelik kapı esneme yapabilir. Yani adı çelik kapı olanlar esneme yapabilir. Ama bu tam anlamlı bir çelik kapı olduğu için bakın şöyle aşağıdan ayağımı koyuyorum, yukarıdan çekiyorum, bütün gücümü veriyorum. Bakın gelmiyor kapı. Yani gerçekten çok sağlam bir kapı bu. Yani bu tarz villalarda da böyle kapılar olması bence çok önemli. Villamızın içine doğru geldiğimde yerlerde mermer tercih edildiğini görebiliyoruz. Para harcandığında görmüş oluyoruz kullanılan malzemelerden. Malzemeler zaten bizlere söylüyor. Akıllı ev sistemimiz var. Büyük bir ekranımız var. Buradan bütün evi kontrol edebiliyorsunuz. Bu evde farklı özellikler var. Onları sizlere zaten birazdan göstereceğim. Şurada bir portmantomuz var. Bakın burası da oldukça derin görünüyor. Gelen misafirlerinizin ceketini buraya asabilirsiniz. Hemen devam edelim. Antre alanına geldiğimiz zaman sağ tarafında bir merdivenimiz var. Sol tarafında salona doğru geçiyoruz. Karşımızda da bir yatak odamız var ve zemin katta bir misafir tuvaletimiz var. Salona gelmek istiyorum. Tabii salon sol tarafında, mutfak sağ tarafında kalıyor. Bu kısımda ise bir yemek masası yerimiz var. Yani bir yemek odası diyebiliriz buraya. Açık bir yemek odası. Hemen kısaca mutfaktan başlayalım. Salonumuza bakalım, kış bahçemize bakalım ve ondan sonra ön tarafımızdaki terasımızı sizlere tanıtalım. Burada ön tarafımızda bir adamız var. Adamız sanırım porselen görünüyor. Porselen bir tezgahımız var. Ön tarafımızda burada bar sandalyelerini koyarak burada böyle ufak tefek atıştırmalıkları yapabileceğiniz yine küçük bir alanımız bulunuyor. Ayrıca karşımda yine büyük bir tezgahımız. Doğalgazımız da buraya kadar çekilmiş vaziyette görüyorsunuz. Üst dolaplarımız ahşap renklerinde. Alt dolaplarımız ise daha böyle açık renklerde tercih edilmiş ve Franke'nin burada evyesi bulunuyor. Yine aynı şekilde Franke'nin burada bir bataryası da düşünülmüş. Şu şekilde çekmeli bir batarya. Ankastremiz burada yer alıyor. Ocağımız ve davlumbazımız burada şu an yok ancak siparişi verildi Franke marka olarak ve bunlar da üçlü set olarak ocak, fırın, davlumbaz şeklinde müteahhitimiz bunları takacak. Bu şekilde sizlere teslim edecek. Karşı tarafında bir fırın yeri, mikrodalga yeri ve buzdolabı yerimiz de oldukça geniş düşünülmüş. Çünkü burası bir villa. Standartların üzerinde olması gerekiyor. Daireden farklı olması gerekiyor. Bundan ötürü de burada daha geniş bir buzdolabı yerine önem verildiğini de görebiliyoruz. Tezgahımız burada yine aynı şekilde devam ediyor. Şurada tezgahımızın arasında led ışıklarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Bence bunlar da mutfağa ciddi anlamda şıklık katıyor. Ayrıca şurada böyle fazlalık çok kullanmadığınız eşyalarınızı da şuraya koyabilirsiniz. Yemek masası alanına geldiğimiz zaman bakın şurada böyle eşyalarınızı depolayabilmeniz için ya da içeceklerinizi vesaire koyabilmeniz için burada ledli bir dolap düşünülmüş. Kapakları da cam olarak tercih edilmiş. Yemek masanızı buraya koyduğunuz zaman bakın burada çok büyük bir sürgülü kapımız var ve sinekliğine kadar düşünülmüş. Yani bunlara kadar takılmış. Ön tarafımızda da burada bir camımız bulunuyor ve buradan bakın gerçekten çok güzel bir manzara var. Buradan hem dağ manzarası hem deniz manzarası hem şehir manzarası bütün manzarayı görebiliyorum. En önemlisi de şunu söylemek istiyorum. Bu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Neden kapanmayacak? Çünkü zaten ön tarafınıza yapılabilecek olan evlerin hepsi yapılmış. Biz kot olarak daha yüksekte olduğumuz için diğer evler bizim altımızda kaldığı için onların çatılarının üzerinden biz denizi net bir şekilde görebiliyoruz. Salonda tabii bu çok talep ediliyor. Genelde şömine, odun şöminesi. Kışın böyle en fazla soğukları biz burada böyle 1,5 ay, maksimum 2 ay. Böyle 2 ay bile diyemem aslında size. Doğalgazda olduğu için zaten eviniz sıcacık olacak ama böyle hani şöminenin ayrı bir keyfi olduğu için müşterilerimiz talep ediyor. Diyorlar ki yani Niyazi Bey biz bercerin başında oturalım, odunlarımızı burada çıtır çıtır yakalım, kahvemizi burada yudumlayalım diyorlar. Tabii ki saygı duyuyoruz. Bunları talep eden müşterilerimiz oluyor. Bu firma bunu da düşünmüş. Yani bütün isteklerin, taleplerin olduğu güzel bir villadayız şu anda.
Üst tarafımızda menfezimiz var. Tabii şöminemizde ateşimizi yaktıktan sonra ısı yukarıya doğru giderken buradan ısıyı içeriye veriyor ve burada ısınıyorsunuz. Karşı tarafımda bir televizyon ünitemiz var. Bakın televizyon ünitesine kadar yapılmış. Beyaz tercih edilmiş mobilyaları. Televizyonun arkası siyah düşünülmüş. Burada bütün tesisatları çekilmiş. 2 tane prizimiz, televizyon ünitemiz ve internet kablomuz bulunuyor. Şurada eşyaları depolayabilmeniz için nişlerimiz var. Yine burada da led ışıklı cam kapaklı dolabımız da bulunuyor. Tavanlara baktığım zaman spot lambalara önem verildiğini görebiliyorum. Ve oldukça güzel bir işçiliğe sahip böyle değişik bir dekoratif bir tavanımız bulunuyor. Kış bahçemiz var. Ailenizle, sevdiklerinizle kışın burada yaşayabilirsiniz. Eğer ki derseniz ki ya biz böyle kapalı bir yer istemiyoruz, bir hava alalım, nefes alalım. Bunlar açılıyor. Sürgülü zaten bunlar. Bunu açıp komple burada açık açık, ferah ferah da oturabilirsiniz. Hepsi böyle katlanıyor, iç içe geçiyor ve tamamıyla açılıyor. Bakın burada bir salıncağımız var. Şurada bir oturma grubumuz var. Ve burada tavanda spot lambalarımız var. Ev güzel görünüyor, gözümüze hitap ediyor. Ve şurada ahşap kaplamalarımız var. Bunlar tik ağacı. Tik ağaçları daha pahalı ürünlerdir. Dış cephede kullanılıyor. Tabii bazı firmalar tik diye farklı ağaçları da yapabiliyor. Bunlar gerçek tik ağacı ve şuradaki ışıklandırmaları da akşamları da gözünüzü dolduracaktır. Burada otururken hem bahçemizi hem havuzumuzu hem de buradan çok güzel bir deniz manzarasını zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada kapı pencerelerimizin hepsi alüminyum olarak düşünülmüş. Bakın bunları söylüyorum hep videolarımda. Pahalı ürünler, sesinden bile anlayabiliyorsunuz. Plastik olsa şu ses çıkmaz. Burada bir terasımız var. Evin oldukça fazla kullanım alanı var. Yani kalabalık bir aileyseniz bu ev tam size göre olabilir. Gerçekten çok güzel bir ev burası. Eğer kalabalıksanız orada oturabilirler, burada oturabilirler. Diğer bahçemiz var, karşı bahçemiz var, havuzun başı var. Alt katımız var. Yani üst katımız her yer. Ev gerçekten çok büyük. Anlat anlat bitmiyor. Zemin katımızda yatak odamız var. Bir misafir tuvaletimiz var. Oraya geçmeden önce hemen şurada cam kapaklı, içerisi ledli bir nişimiz var. Ve camları da şöyle rafları da cam diyelim. Bazen dil sürçmesi olabiliyor tabii. Biz de insanız. Hata yapabiliyoruz. Kendimizi hemen düzeltelim. Koridora geldiğimiz zaman burada bir misafir tuvaletimiz var. Zemin kattaki yatak odamıza baktığımız zaman da şurada hemen karşı kısımda bir banyomuz var. Burada şunun çok tatlı bir rengi var. Yeşil olarak düşünülmüş. Yani mobilyası. Evyemiz de burada ve burada Artema marka olarak tercih edilmiş. Aynamızın etrafında da ledimiz yer almış. Oldukça şık görünüyor ve şu çok önemli. Bakın prizler burada 2 tane bırakılmış. Normalde tek priz bırakılıyor. Şimdi elektrikli diş fırçamız var. Saç düzleştiricisi olabiliyor. Fön makinemiz olabiliyor. Tak çıkar tak çıkar zor olabiliyor. Yani en az 2 tane priz bırakılması bence çok çok önemli. Ben kendi evimde 2 tane bıraktırdım mesela. Vitra'nın burada gömme rezervuarı ve burada İstanbul serisi klozetimiz de yer alıyor. Bunlar tabii ki pahalı ürünler. Şurada bir boy aynası düşünülmüş. Ve içeri doğru girdiğimde giyinme dolabı yapılmış, televizyon ünitesi yapılmış ve burada cam kapaklı, bakın şu şekilde cam kapaklı, yine alüminyum, sesinden anlayabiliyorsunuz. İçerisinde çekmecesi de var. İçerisinde led ışıklı bir dolabımız da bulunuyor. Yatak odamızdan çok güzel bir havuz manzaramızla birlikte bahçe manzarasında buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Antreye dönelim. Hem buradan alt kata inebiliyorsunuz hem de buradan üst kata çıkabiliyorsunuz. Bu evin zaten 3 katlı olduğunu söylemiştim. Bu arada burası zemin katta, yani en alt kat diyelim, bodrum kat diyelim. Bodrum katta 100 metrekare. Tabi bodrumumuz da açık bir bodrum. Yani kapalı bodrum gibi olarak algılanmasın. Yarı açık bodrum diyelim. 100 metrekare bodrum katımız var. 108 metrekare bu katımız var. 152 metrekare de üst katımız var. Toplamda 360 metrekare bu evimizin kullanım alanı bulunuyor. Bu kısımda ise üst katımıza çıkan bir uçan merdivenimiz var ve bu basamaklar da böyle ahşap olarak tercih edilmiş. Karşımda eskitme bir ayna düşünülmüş. 2 tane yüksek penceremiz var ve bunlar içeriye ciddi anlamda bir ferahlık katmış. En önemlisi de bakın burada böyle çok güzel balon, şık bir avizemiz var, lambalarımız var. Akşamları da harika bir görüntüye sahip. Bunların görüntülerini çektik. Ekranda hep sizlerle paylaşıyoruz. Sanırım Rukiye Hanım bunu sizlerle paylaşıyor. Şimdi bu güzel villamızın üst katını birlikte tanıyalım.
metrekare büyüklüğünde şu anda birinci katımızdayız. Birinci kat dediğime bakmayın, aslında üçüncü kattayız. Çünkü Türkiye'de en alt kat, yani ev kotundan dolayı bodrum sayılır. Giriş kat zemin olarak sayılır. Burası da birinci kat oluyor. Ama aslında baktığınız zaman ev 3 katlı. Böyle bir durumumuz var. Ondan dolayı bazen böyle karışıklık olabiliyor. Birinci kattayız diyoruz ama üçüncü kattayız aslında. Hani mantığa göre o şekilde oluyor. Şimdi üst katımıza geldiğimiz zaman burada oldukça geniş bir merdiven kovası var. Ve avizeyi söylemiştim, büyük bir tepsisi var. Siyah olarak düşünülmüş, mat siyah tercih edilmiş. Yerlere baktığımızda laminat parke. Ancak bu laminat parkeye ben bayılıyorum. Çok güzel bir parke bu. Daha önce hiç bu şekilde bir parke görmemiştim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kapılarımıza bakalım. Kapılarımız beyaz renklerde düşünülmüş ve klima yerimiz de hemen kapının üst tarafında yer almış. Bütün odalarımızda klima tesisatları çekildiği için herhangi bir şekilde kırma dökme işlemi yapmadan bu evde hemen taşınıp oturabiliyorsunuz. Yatak odamızın birisine geldiğimiz zaman bir tuvalet ve bir duş yerimiz var. Burada mobilyası beyaz, siyah, kuplu olarak düşünülmüş ve hemen karşında bir aynamız var. Bakın şurada şöyle çift kapaklı, oldukça geniş, böyle eşyalarınızı depolayabilmeniz için rafları bulunan bir aynamız bulunuyor. Ve alüminyum olarak düşünülen burada bir duşakabinimiz var. Ve gagalı bir burada gömme ankastre setimiz var. Suda yağmurlama sisteminde şöyle yukarıdan doğru aşağıya akıyor. Ve burada en önemlisi de şampuan yeri. Bence çok kıymetli. Çünkü şampuanlarımızı nereye koyacağız burada? Tabii metal yaptığınız zaman küflenebiliyor. Burada da mermerden bir niş yeri tercih edilmiş. Yine aynı şekilde İstanbul serisi klozetlerimiz yer almış. Ve odamızın içerisine geldiğim zaman da şöyle desenli, çubuklu, böyle çubuk desenli televizyon ünitesi yer almış. Karşımda yine cam kapaklı mobilyalarımız var ve şöyle içerisinde çekmecelerimiz de var. Hemen şöyle sizlere göstermiş olayım. Burada boydan boya, yani hani yarıya kadar diyeyim daha doğrusu, çekmecelerimiz var. Üstünde led kanallarımız var. Burada ahşap renklerinde bir yatak başlığı düşünülmüş. Ve tabii ki görüyorsunuz, yani karşıda bir televizyon ünitesi mobilyası var. Burada yatak başlığı var. Karşımda giyinme dolabı, cam kapaklar ve burada oldukça büyük pencere, para harcanmış belli. Hemen alt tarafımızda burada bir havuzumuz var. Özel havuzumuz. 50 metrekare olduğunu söylemiştim sizlere. Çok güzel görünüyor. Hele ki akşam görüntüleri muhteşem. Ve karşımda bir bahçe peyzajımız var. Deniz manzaramız var. Şurada balkonumuz var. Balkondan hemen manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Bakın, burada büyük bir balkonumuz ve bir esinti var burada. Ben bu esintiyi çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Çok güzel. Şurada bir deniz manzaramız var. Artık manzara. Bugün sizi biraz böyle manzaraya boğacağız. Gerçekten de güzel bir manzaramız var burada. Palmiye ağacımız yine ön tarafta da var. Aşağıda onu söylemeyi unutmuştum. Karşıda da bir palmiye ağacımız var. Şimdi diğer yatak odasına bakalım ve oradan da ana yatak odasına doğru geçeceğiz. Bu evin ana yatak odası var ya, muhteşem. Çok geniş bir ana yatak odası var. Tabii geçmeden önce şurada çamaşır yıkama ve kurutma makinesi için planlanan bir yerimiz de burada bulunuyor. İçeri doğru girdiğimde yine yerler aynı şekilde yekpare olarak laminat devam ediyor. Yine bir duşumuz ve banyomuz burada yer almış. Tek tek yine anlatmak istemiyorum. Aynı kullanılan malzemelerimiz. Burası ana yatak odası gibi görünse de değil. Ana yatak odasına geçmedik henüz. Birazdan geçeceğiz. Duvarlarda yine ahşap kaplamalarımız var. Bakın şurada nişlerimiz var. Ve giyinme dolabımız burada yer alıyor. Burada ön tarafımızda böyle ince uzun bir balkonumuz var. Buradan da aynı şekilde denizi görebiliyoruz. Şimdi ana yatak odasına geçelim. Ondan sonra bodrum kata ineceğiz. Bodrum katta da çok efsane bir kullanım alanımız var. Gerçekten de büyük bir kullanım alanı. Evet, ana yatak odasına geldik. Girer girmez hemen karşı tarafımda oldukça büyük bir giyinme dolabımız var. Ben bayılıyorum buna. Bakın, normalde biliyorsunuz giyinme dolapları küçük bırakılıyor. Küçük bırakıldığı zaman da böyle aile içinde ufak böyle tartışmalar yaşanabiliyor. Bu evi satın aldığınızda eşinizle tartışmayacaksınız. Çünkü bu evimizde giyinme dolapları oldukça yeterli. Eşinizle hiçbir zaman küsmeyeceksiniz birbirinize. Burada boydan boya bakın buraya kadar büyük bir giyinme dolabımız, yetmezse diye buraya bile giyinme dolabı yapılmış. Ve bunların içerisinde led lambalarımız var. Çok aşırı detaya girip videoyu uzatmak istemiyorum. Burada da bakın bir çalışma alanı diyebiliriz buraya. Buraya taburenizi koyarak isterseniz bilgisayarınızla burada da çalışabilirsiniz. Bakın şurada bir televizyon ünitemiz var. Burası artık odamız.
Yani yatağınız sadece buraya geliyor ve burada televizyon ünitemiz var. Ön tarafımızda balkonumuz var. Balkondan yine aynı şekilde manzarayı görebiliyoruz. Çok güzel, kesintisiz bir deniz manzaramız. Doğa manzaramız, dağ manzaramız, arka tarafımız zeytin ağaçları, dağlık, çok harika bir atmosfer var burada. Şurada çok güzel bir yerimiz var. Bunu da sizlere göstermeden yapamayacağım. Çift lavabolu, burada bir evyemiz var. Eşinizle aynı anda ellerinizi burada yıkayabilirsiniz. Bir dolabımız var. Havlularınızı koyabilmeniz için eşyalarınızı burada barındırabilirsiniz. Cam kapımız var. İçeri doğru girdiğimde kurnemiz var. Havamız var. Ve şurada yine gagalı bir bataryamız gömme olarak ankastre düşünülmüş. Karşında bir niş yerimiz ve burada da pencerelerimiz var. İsterseniz pencereyi açıp buraya havalandırabilirsiniz. Ki tabii ki böyle bir yerde çok önemli pencere olması. Ayrıca buzlu cam yapıldığı için de yani burada çok rahat bir şekilde mahremiyetinizi koruyabilirsiniz. Şimdi villamızın en alt katına gideriz. Bodrum katımızdayız. Yarı açık bodrum katımızdayız. Zemininde, yani buranın zemininde 100 metrekare kullanım alanımız bulunuyor. Uçan merdivenlerimizden tabii normal yürüyerek indik biz, uçmadık. Lavabo için bir yer düşünülmüş. Yani isterseniz buraya bir mutfak yaptırabilirsiniz. Pis su tesisatı hem de temiz su tesisatı sıcak ve soğuk olarak burada bırakılmış. Merdiven altına böyle botanik bir yeşillik yaptırabilirsiniz. Artık tamamıyla burayı müteahhit sizin zevkinize bıraktı. Oldukça büyük bir alanımız olduğu için burada. Yani burayı isterseniz spor salonu yapın, isterseniz buraya sauna yapın. Muhteşem şeyler yapabilirsiniz burada. İsterseniz de böyle gelen misafirleriniz için de burayı kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Burada tabii eşyalar var. Bunlar çıkacak. İnşaat hali şu anda. Bakın şurada büyük bir alanımız var ve karşımda da bir tuvaletimiz var, bir duş yerimiz var orada. Yani bu katımızda da var. Ve ayrıca şurada karşıda bir alanımız daha var. Burayı komple boş haliyle düşünün. Tavanlar spot lamba olarak tercih edilmiş. Ve burada ön tarafımızda otopark ve teras kısmına açılan, şurada bakın görmüş olduğunuz gibi alüminyum sürgülü kapımız var. Dışarıya doğru çıktığımızda şu detayı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Elektrikli araçlar için altyapısı çekilmiş durumda bir şarj ünitesi altyapısı bulunuyor. Yani herhangi bir yere kırmadan, dökmeden aracınızı burada şarj yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu evde çatıda güneş enerjisi taktırmak isterseniz de altyapıları da çekilmiş vaziyette. Yani her şey düşünülmüş, sinekliklerine kadar takılmış. Zemine yine tekrar baktığımız zaman, bodrum kata baktığımız zaman 100 metrekare gibi bir kullanım alanınız var burada. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü genelde her müşterimiz farklı isteyebiliyor. Birisi saunayı gereksiz bulurken birisi sauna kesinlikle olması gerekiyor diyor. Birisi spor salonu isterken diğer bir müşterimiz çocuk odası, yani çocuk oyun alanı yapmak istiyor. Yani herkes farklı şeyler istediği için ondan dolayı da müteahhitimiz burayı boş olarak bıraktı. Tabii altyapılarını da çekti. Yani bütün altyapılar burada olduğu için burayı istediğiniz, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir villa turunun sonuna geldik. Bu evin fiyatına da açıklamalara bırakmış olduğum linkten villatv.com.tr ilan sayfamdan bu evin detaylarına ulaşabilirsiniz. Fiyat ve diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz. Çok güzel, kıymetli evlerin olduğu Villa TV YouTube kanalımıza abone olun. Sevdiklerinizle paylaşın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.